Ne güzel yanıyor. Sobamızın kurulumunu yaparım. Yan kanatlarımızı açıyoruz. Güzel bir ateş yakarım. Selam arkadaşlar. 2 haftadır internetten deli gibi kamp sobası araştırması yapıyordum ve sonunda buldum bu kutunun içinde. Yani YouTube'da vesaire aslında bazı kişiler tanıtımını yapmış ama istediğim kritere uygun bir kamp sobası yoktu. Hep böyle farklı kamp sobalarının tanıtımlarını yapmışlar. Belli özelliklere sahip bir kamp sobası araştırıyordum ve sonunda buldum. Ve bunu da kimse tanıtmamış. Bari ben de bu eksikliği sizler için gidelim dedim. İlk başta sizler için bu kutuyu açarım. Detaylı gibi bir kamp sobamızı inceleyelim görselini. Sonra özellikleri hakkında konuşalım. Bu soba yurt dışı ürünü arkadaşlar ama Trendyol'da satış mevcut. Zaten fark etmişsinizdir. Burada 2 tane bant var. Gümrükten geçerken ürünü kontrol ediyorlar. Sonra tekrar üstüne bant yapıştırıyorlar burada gördüğünüz gibi. Kutumuzun içine bakalım. Kutumuz aslında gayet korunaklı şekilde geliyor. Altında ve üstünde strofolar mevcut. Biz üstteki strofumuzu kaldıralım. Ve sobamızın üst görünümü bu şekilde. Şimdi sobanın diğer kısmını size gösteriyorum. Üstteki demirlerden tutup kutumuza çıkartıyoruz. Kutunun içinde farklı bir şey yok. Bir kullanım kılavuzu var. Bunu da zaten ekranın bir kenarına koyarım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Ve şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Reklam değil kesinlikle bu. Herhangi bir sponsorluk da almadım. Hatta ben bu ürünü sipariş ederken biraz da korkuyordum. Onun da sebebi satış sayfasında ürün hakkında hiçbir detaylı bilgi yoktu yani. Ürünün ölçüsü yazmıyor. Ürünün üstündeki metalin ne olduğu yazmıyor. Hiçbir açıklama yoktu. Ben sadece ürünün görselini görüp farklı bir yerde görmüştüm. Ona çok fazla benzettim. Ve bir şansımı denemek istedim. Siparişini verdim. Eğer farklı bir ürün gelseydi zaten iadesini yapacaktım. Ama umduğum gibi olmadı. İstediğim ürün bana gelmiş oldu. O zaman şimdi sobamızın kurulumunu yaparım. Yan kanatlarımızı açıyoruz. İçinden bütün parçalarımızı çıkartıyoruz. Bu üst taraftaki kapağımız. Yani yanmaz eldiven diyorlar buna da pek inandırıcı gibidir. Bildiğimiz bez eldiven. Ve boyutları bana çok da uygun değil. Yani ufak elli kişilere uygun. Aslında ben medium'u giyiyorum ama bu small gibi. Yani kadınlar için daha çok uygun bu eldiven. Buralarımız bunlar. 6 tane borumuz var. Bir tane baca aparatımız var. Burada küllük arkadaşlar. Küllük genişliğinde sobanın ön kapağı var. Bir de 2 tane kulp. Tek kulpumuzu hemen takalım ilk başta. Küllük geleneğini takıyoruz şöyle. Hemen şurada zaten vidası var. Bunu taktık. Küllüğümüzü geri koyduk. Bir tane de ön kapağında kulp var. Onu da takıyoruz. Şu arada menteşeleri var arkadaşlar. Hemen şurada. Sobamızın ön kapağı böyle. Şimdi bu var. Bunu da takacağız. Kutumuzun içeriği bu şekilde ama bir tane ürünüm eksik. O gelmemiş. Satış sayfasında aslında resmi mevcut. Aslında tek bir tane resmi var. Orada arasında gözüküyor. Kül karıştırma demiri o gelmedi ama buna da şükür dedim. Bu şekilde de idare ederim. O kül karıştırma çubuğunu herhangi bir nalburdan ya da dışarıdan temin edebilirim. Onun dışında 2 tane ana ürün daha olması lazımdı bence bu kutunun içinde. Birincisi tornavida. Tornavida olmadan çünkü bu vidaları söküp ya da takamayız. Bunu kendiniz temin etmeniz lazım arkadaşlar vida sökmek için. Öbürü de koruma çantası olması lazımdı taşımak için. O da yoktu. Artık buna biz kendimiz bir poşet ya da herhangi bir kutu kullanıp bunu sağdan sola taşımak isteyeceğiz. Ya bu şekilde de aslında kolay taşıyabilirsiniz. Bu kanatları tutup taşıması çok uygun. Hazır elime almışken de bunun ağırlığını da size söyleyeyim. Hepsi içinde yaklaşık 8 kilo arkadaşlar. Yani rahat taşıyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Bu ürünü kullandıktan sonra ister istemez bu duman is olacak, işi kül olacak, kir olacak. Yani kokacak. Bunu bu şekilde evin bir kenara koyarsanız muhtemelen hanım sizi evden kovar. Çünkü her yer is kokar. O yüzden buna ben güzel bir kutu ayarlayacağım ya da bir tane büyük bir çöp poşeti alacağım. Onun içine koyup bir kenara koyup muhafaza edeceğim. Neyse şimdi takarım borularını o şekilde görelim. Üst taraftaki vidalarımızı söküyoruz. Az önce vidalarımızı söktük. Şimdi baca borularımızı takmak için bunu monte etmemiz lazım arkadaşlar. Hemen vidalarımızı takıyoruz. Tek tek. Yani mutlaka bir tane yıldız tornavida temin etmeniz lazım. Toplam 4 tane vida var. Aslında ürünümüz küçük bir ürün olduğu için yani bunu bir defa takın. Daha sökmeye gerek yok. Bunu sökmeden de bu üst taraftaki şeyler yanına katlanıyor. Yani sıkıntı olmuyor yine. Sadece burası yukarıda kalıyor. Baca girişimizi taktık. Şimdi borularımızı tek tek
takarım. Yani ben sobalı bir evde büyüdüğüm için benim için çok zor olmayacak arkadaşlar. İlk defa soba kullanan kişiler için de borunun bir tarafı biraz geniştir, bir tarafı biraz dardır. Geniş tarafı, dar tarafı sokacaksınız. Onun dışında çok da önemli bir durum yok. Diğer boruları tek tek üstüne koyacağız. Az önce aşıdan dolayı görünmemiş galiba. Burada bir bombe var zaten fark etmişsindir. Burası geniş tarafı. Şurası dümdüz. Burası dar tarafı. Rahat şekilde şimdi geniş tarafı dar tarafa doğru koyuyoruz. Bu kadar kolay. Yani ilk defa soba kullanacaksınız. Korkmayın arkadaşlar. Borularımızı taktık. En başta yapacağımız şeyi unuttuk arkadaşlar. Sobamızın ayakları var. Aslında boruları takmadan önce ayaklarımızı açmamız gerekiyor. Neyse şu anda yanmadığı için herhangi bir sıkıntı olmaz. Rahat şekilde açabiliriz. Ama tabii ki çadırda falan ayakları açmadan takarsanız bacak kısmında sıkıntı yaşayabilirsiniz ölçülerden. Ve ayaklarımızı da açtık. Zaten eşeğe benziyor ayakları. Bunlara zaten inşaat dilinde aslında eşek derler. Eşek ayağı. Zamanında inşaatta da çalışmadık diye çünkü. Sobamızın genel görüntüsü bu şekilde. Özelliklerine geçmeden arkadaşlar sizden ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sizler için bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Bu sobada çok güzel kamp videoları çekmeyi planlıyorum ve birçok kullandığım kamp ekipmanını sizler için detaylı şekilde anlatmayı düşünüyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorum yazmaktan çekinmeyin. Şimdi özelliklerimize başlayabiliriz. Benim için en önemli özellik arkadaşlar paslanmaz çelik olmasıydı. Zaten aslında kutunun üstüne de paslanmaz çelik olduğu yazıyor. İnternet sitesinden zaten teyit ettim. Eğer özellikle bir test etme yöntemi varsa söyleyin. O şekilde test edebilirim. İkincisi körlük yeri olması. Bu kriterle sahip olan bir kamp sobası araştırdım. Tabii ki özellikle bir de cam olan baktım. Türkiye'de aslında çok fazla firma satıyor ama onlarınki genelde paslanmaz çelik değil de paslanmaz krom. Ama şöyle yorumlar aldım. Paslanmaz kromlar çok kolay şekilde deforme olabiliyor arkadaşlar. O yüzden ben paslanmaz çeliği tercih ettim. Cama gelirsek de yani kamp işi keyif işidir. Ben de keyifli bir adamım. Yani soba yaksam bile o ateşi görmem lazım. O yüzden özellikle yan camı olan soba baktım. Bazıları camlı soba diye satıyorlar ama onlara sattığı cam bölümü diyor ki burası arkadaşlar. Yani şuradan ateşi izleyeceksiniz. Yani ben de gülüyorum tabii ki. Şömine izler gibi ateşin izlemem lazım. Külük yerine gelirsek de yani zaten sobalarımız ufak ve içindeki külü temizlemek daha kolay olması lazım. Yani bazısı diyor ki buraya aç, buradan süpür diyor. O zor iş. O yüzden külük olması şart arkadaşlar benim için. Yani burada külü dolduktan sonra gidip direkt rahat şekilde böyle dökeceğiz. Bunların dışında tabii ki de benim için yan kanatlar gerçekten çok önemli. Çünkü yani yemek pişiriyorsunuz burada bazen yemeği dinlendirmeniz gerekiyor ya da çok fazla soğumasını istemiyorsunuz, çok fazla ısınmasını istemiyorsunuz. Yan tarafa dinlendirmek için koyabilirsiniz. Ya da çayınızı demlediniz. Biraz da burada demlensiz sakin dursun diyorsanız da çok fazla ısınmadan yan tarafa bekleme alanında tutabilirsiniz. O yüzden yan kanatlar benim için önemlidir arkadaşlar. Yani bizim işimiz kamp işi olduğu için ufak ama opsiyonlu ürünler lazım. Yani çok fazla fonksiyonu olan ürünler lazım. Ben de yan kanatları olan bir ürünü tercih ettim. Sizin tabii ki düşünceleriniz değişebilir. Onları da yorumlarda yazın. Onun dışında ölçüleri benim için çok önemli. Çünkü rahat şekilde taşımam gerekiyor. Her yere götürebilmem için. Uzunluğu 40 santim. Şuradaki kapak hizasında. Eni de 20 santim. Yüksekliği de aynı şekilde 20 santim. Ayakları 15 santim. Yerden yüksekliği de toplam 35 santimlik bir soba bu. Bir de bunun iç ölçüleri var. Yani bunun içine her türlü odunu her uzunlukta sokabilirsiniz. İçine sokacağınız odunu ölçüsü de maksimum 35 santim. Eni de 20 santim. Zaten birazdan yani dışarı çıkıp sobayı test edeceğiz. Güzelce yakacağız. Oradan ateşi göreceksiniz. Bu arada bir özelliği daha unuttum. Şurada duman içeri girmesin diye özellikle bir ip var. Tam ismini unuttum ben. Bilenler onu da yapsın. Sıra geldi sobamızı ateşe vermeye. Güzel bir ateş yakarım ve sobamızı ateşli şekilde bakalım. Sobamızı yaktık. Ateşe verdik zaten. Gayet güzel şekilde yanıyor. Az önce size söylemeyi unuttum.
Bunun 2 tane eksik aslında malzemesi var. Ekstra olarak temin edebiliyorsunuz. Bir tane soba bacası lazım. Kıvılcım önleyici. Çadır içinde yaktığınız zaman kıvılcım önleyici lazım. Onun dışında yoksa çadırın yanabilir ya da etrafa ateş gidebilir. İkincisi bir de vanalı borular oluyor. Vanalı boru darısı sizin işinizi fazlasıyla görecektir. En azından yani ateşini ayarını yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ürün yurt dışı ürünü olduğu için Türkiye'de bunun üretimi yok ve bu sobanın bacasının genişliği 6 santim. Yani genelde Türkiye'de 7 santim ve 8 santim bacalar var. 6 santim almak istiyorsanız yurt dışından sipariş vermeniz lazım ya da özel şekilde yaptırabilirsiniz. Ben Amazon'dan sipariş verdim. Onu da zaten açıklama linkine bırakacağım. Ona da arayabilirsiniz. Ve sobada dirsek lazım. Benim kullandığım çadırda dirseksiz boru geçmiyor çünkü benim bacamın çıkışı yan tarafta. Mecburen dirsek aldım ve dirsekle borumu dışarı koyacağım. Şu anda ona siparişte ama bunu ben ilerleyen zamanda kullanacağım. O yüzden beni takip ederseniz kullandığım dönemde sobayı daha detaylı şekilde inceleyebilirsiniz ve aklında takılan soruları da oradan sorabilirsiniz. Kısaca sobamız bu şekilde gayet kullanışlı, ufak, kompakt, yani bu şekilde aslında bunu sağa sola bile taşıyabiliyorsunuz şu anda. İçinde ateş olduğu halde yani böyle gezdirebiliyorsunuz. Sobalı şekilde gezebilirsiniz. Birazdan söndürüp arabaya koyup eve gideceğim. Gerçekten bu soğukta sizler için soba yaktım ve ısınıyorum şu anda. O bayağı sıcak ya. Bir şey değil mi? Oha. Kısaca aklında takılan her şeyi yazmayı unutmayın. Çok güzel kamp videoları çekeceğiz bununla beraber. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne güzel yanıyor.